knowledge beat. Benim şöyle bir iddiam var. Diyorum ki hayatta sunum yapabilmekten daha önemli bir şey yok. Çok mu iddialı oldu? Durun o zaman anlatayım. Cuando las serpientes evolucionaron, más rápido que muchos venenos. Noten la diferencia entre una serpiente venenosa y otra que no lo es por las marcas que deja. Hepimizin farklı sektörlerde çok farklı işleri var değil mi? Bu işleri edinmek için belki 20 yılımızı eğitime veriyoruz. Fakat bu eğitimlerin çoğu size bilgi yükleme süreci olarak ilerler. Yığınla bilgi, pek çok beceri ve uzmanlık edindik. Şimdi ne yapacağız? Demek istediğim şey tam da burada başlıyor. Şöyle bir test var. Diyor ki adam, sizin için hayattaki en önemli tezi hatırlayın. Hatırladınız mı? Şimdi de o en önemli tezin size nasıl sunulduğunu düşünün. Önerme şu, eğer o tez, o sunumla size aktarılmasaydı sizin için en önemli tez olur muydu? Hemen kendim için uygulayayım. Benim için hayatın en önemli tezi şu. Her nefis ölümü tadacaktır. Ankebut suresi 57. ayet. Allah Teala kitabında bize söylüyor. Ötesi var mı? Öncesi ve sonrasıyla bütün olarak düşündüğümde kendimi burada buluyorum. Bu tezi aktarmak için bize peygamber göndermiş. Gönderdiği peygambere Habibim demiş, övgüler yağdırmış, insanların en yücesi, en mükemmeli yapmış ve sonunda onun mübarek bedenini de bu teze tabi kılmış. İşte sunum. Sizi bilmiyorum ama ben ikna oldum. Aynı tezi eğer İstanbul'da yaşıyorsanız farklı bir sunumla daha göreceksiniz. Bu seferki insan yapımı bir sunum. Evet, Zincirlikuyu Mezarlığı'nın kapısı. Ne diyor basitçe? Bugün önünden havalı artistlenerek o yeni aldığın Alberto Guardiana ayakkabınla Levent'teki plazana salınarak gidiyorsun. Ama bir gün hiç ummadığın bir anda bu kapının altından geçip yaka etiketi de olmayan 7 metre beze sarılıp o buz gibi toprağa yatacaksın. Neyse, bütün sunumlar ikna etmek içindir. Sunum deyince hemen PowerPoint presentation anlamayalım. Aslında hayatın her anı sunumdur. Bunu bazılarımız profesyonel olarak da yapabilir. Kimileri de demesin benim sunumla işim yok. Ne dedik daha önce? Eğer bir fikrin varsa, içine o kor düştüyse zorluğu baştan kabul edeceğiz. Sonra ne yapacağız? Ürettiğimiz o fikri doğru ve en iyi şekilde sunmayı öğreneceğiz, becereceğiz. İyi bir sunumun ilk kuralı sunduğun konuya hakim olmak ve ona gerçekten inanmaktır. Geriye de o duyguları içinden olması gerektiği gibi çıkarabilmek kalır. Duygu aktarımı doğuştan bir kabiliyetin yoksa eğitimli olur. Ama sunum sadece konuşarak da olmuyor. Ne iş yaparsan yaptığın işi bir sunma biçimi var değil mi? Yemek yapıyorsun diyelim, muhteşem bir tabak hazırlarsan o yemek yiyen için çok lezzetli olur. Berbersin, tıraş aynı. Ne kadar farklı olabilir ama öyle bir mekan yaparsın, öyle aksesuarlar kullanırsın ki hem fiyat yükselir hem talep artar. İnsanlar senin iyi olduğunu düşünür. Mühendissin, makine geliştirdin, paslı demirlerle mi satarsın yoksa atıyorum krom kaplayıp her detayı muhteşem görünen bir hale mi sokarsın? İstediği kadar iyi olsun, görüntüsü kötüyse o makine satmaz ya da ucuza gider. Biraz daha ilerleteyim. Instagram'da fotoğraf paylaşacaksın, YouTube'da kanal açacaksın yahut yazarsın, metin yazacaksın. Hepsi birer sunumdur. Bunu sunmanın doğru yolunu bilmezsen en hızlı cevapla like alamazsın. Nedir? İlgi çekici olmak zorundasın. Hatta daha da ileri gideyim. Ya dua ederken bile sunum halindeyiz. Şöyle dua olur mu mesela? Allah'ım bana araba ver, ev ver, para ver, güzel bir iş. Böyle bir dua yok haşa. Hissederek o huşu içinde ismi şerifleriyle ediyoruz değil mi? Hele bir de fakirse ne biçim kapanıyor seccadelere. Öyle olması lazım çünkü onu hissediyor ve olması için yalvarıyor. Yalvaran adam öyle olur. Zenginse az daha gururlu oluyor, böyle dik duruyor filan. Yapmak için yapıyormuş gibi. Bizim ülkede zaten zenginler ibadet etmez algısı var biliyorsun ha? Bildin değil mi onu? İslam fakirlere gelmiş gibi davranılır. Kiminle konuşursan konuş sunumdur. Her an kendimizi ve duygularımızı sunarız. İstersen annenle konuş, arkadaşlarınla konuştuğun gibi babanla konuşsan ne olur? Saygısızlık olur. Karşıyı en iyi ihtimalle üzersin. Kendimizi ve işimizi anlatmayı bileceğiz abi. Fikrimizi belli süreçler içinde anlatabilmemiz lazım. Bazen bu 30 saniye olabiliyor. Çok önemli biriyle karşılaştım. Sen ne iş yapıyorsun diye sordu. Bunun cevabı önceden düşünülmüş olarak hazır bulunacak. Pat vuracaksın masaya.
Marka değeriniz için vaktimi harcar, ürünlerinizin daha fazla paraya satılmasını sağlarım. Sizin de daha fazla kazanmanızı. Bunun gibi mesela. İlk etapta sunumla ilgili kitaplar alarak kendini geliştirmeye başlayabilirsin. Sonrasında da eğitim veren belli kurumlardan destek alabilirsin. Bu illa konuşmak üzerine olmak zorunda değil. Unutmayın, dünyanın en iyi fikrini kötü bir sunumla rezalet bir hale getirebilirsiniz. En uyduruk fikri de iyi bir sunumla karşıya pazarlar mükemmelmiş gibi gösterebilirsiniz. O zaman hepiniz bu aleme hoş geldiniz.